Merhabalar, ben Gökhan Aynalı. Doktor Tarsa Ürün Geliştirme Şefiyim. Bugün Antalya Kumluca bölgesine bir domates serası ziyaretine geldik. Gelin hep birlikte seramızı ziyaret edelim. Taner Bey merhabalar. Merhaba. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Yaklaşık 20 yıldır aktif olarak bu sektördeyim. Bu içerisinde bulunduğumuz seranın kontrolünü üreticimizle beraber birlikte yürütmekteyiz. Bize biraz domatesten bahseder misiniz? Nasıl bakmak gerekiyor, nasıl gübreleme yapmak gerekiyor? Genel hatlarıyla lütfen. Domatesi gördüğünüz gibi bizim ilk şeyimiz diktik. Dikim ardından işte kök çürüklüğüdür ve köklenmesidir. Onunla alakalı kökle ilgili çalışmaya başlıyoruz. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra gübrelemeye başlarız. Çünkü o döneme kadar saçaklanması, saçakların daha iyi atabilmesi için humus fulvic asit uygulaması yapıyoruz. Çünkü kök ne kadar güzel olursa, genel bu bütün sebzeler için geçerli ama domatese daha iyi olur. Daha sonra da işte nedir? Diktik, belli bir boya geldi. Üreticimize diyoruz ki işte bunun yaprak alma zamanı geldi, ipe alma zamanı geldi. Fisillerini şu şekilde, şu zaman, şu tarihlerde, şu aralıklarda, şu büyüklüklerde al şekilde uyarıda bulunuyoruz. İşte yapraktan gübrelemesi, topraktan gübresine devam ediyoruz. Domates için tabii yapraktan gübreleme de çok önemli Kesinlikle. anladığım kadarıyla. Peki bu baktığımızda dönemsel anlamda Evet. bu işte ana NPK gübrelerini hangi dönemde atıyorum işte ilk başta ilk fosfor sonra hangi yaprak döneminde hangi boy döneminde azota ağırlık vermek lazım ve hangi boy döneminde potasyuma ağırlık vermek lazım? Diktik yaklaşık 3. maça dediğimiz 3. çiçek sapına kadar şöyle göstereyim. 1, 2, 3'e kadar ortalama çiçek açana kadar fosforlu gitmekte fayda var. Çünkü fosfor yavaş hareket eden bir element olduğu için bu dönemden sonra da gerekli. Ondan sonra bizim NPK olarak eşit miktarda olduğumuz dengeli dediğimiz segmente geçiyoruz. Eğer ağacımızın gövdesi biraz kalın ise, yani gövde kalınlığı biraz fazla ise burada potas ilave ediyoruz ki ağacın gövde içerisindeki boşluğu dolduralım. Bu arada işte iz elementleri demir, magnezyum gibi, kalsiyum gibi olmazsa olmazlarımızdan bunların ara ara belli aralıklarla veriyoruz. Ne yaptık? 6. 7. maça dediğimiz 7. çiçek tutumundan sonra ve biraz daha durumuna göre, bitkinin vejetatif durumuna göre potaslı gübreye başlıyoruz. Ondan sonra da işte tepe kesimi dediğimiz, artık vejetatif aksamı durdurduğumuz, hasata başlama üzere olduğumuz dönemde tamamen potasa dönüyoruz. Sebebi hem aroma, tat, hem kalite, renk, hem de meyvenin içinin dolu, kalitesinin düzgün, sırlak bir meyve olarak piyasaya arz edilmesini sağlamak. Bu amaçla da potas, demir, magnezyum ve mangan eksikliğini gidermek için bu biraz daha yükleniyoruz o dönem. Ondan sonra da işte şeyine de hani ufak kaldı meyve. Bu arada da baktık potas biraz yüklendik ama meyve biraz daha ufak gördük. 20-10-20 dediğimiz NPK oranının fosforunu biraz daha aşağı çekiyoruz. Azotu biraz daha yükseltiyoruz. Bu meyvenin gidişatına göre hareket ediyoruz onda da. Peki teşekkür ederim bilgiler için. Tabii seralar daha kontrollü bölgeler ama genel olarak Kumluca bölgesinde belli bir besinin eksikliğiyle karşılaşıyor musunuz? Belli bir iz elementin eksikliğiyle? Tabii ki, tabii ki. Genelde mümkün ise üreticimizle diyalog halindeyken biz hiçbir şey yapmadan tahlil alıyoruz. Toprak tahlili. Daha sonra belli aralıklarla yaprak tahlili, yapraktan da eksiklikleri giderebilmek açısından bu eksikler ışığında ve gözlemlerimiz doğrultusunda mevcut eksikleri giderme yönünde uygulamalarımız devam ediyor. Galiba bu bölgede biraz sularda kireçli, topraklarda kireçli zannediyorum. Bu tarz kireçli bölgelerde ne tarz bir gübreleme öneriyorsunuz? Genelde İSPA'sının düşük olduğu, örnek vermek gerekirse işte Tarsa'nın Teknofert ki bu bölgede artık hani olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir segment arasında bir gübre ve buna yakın gübreler ama genelde Teknofert pH çok düşük, alımı kolay. Müşteriye diyorsun ki bunu kullan, ikincide kendi geliyor. Ben ondan alacağım. Ben onu istiyorum. Ben ondan sonuç aldım deyip diğer gübreleri bertaraf etmiş oluyor. Bu da onun alınabilirliği ki bu topraklara uygun olduğunu gösteriyor. Siz tabii birçok serayı geziyorsunuz, birçok seraya danışmanlık veriyorsunuz. Evet.
Peki bir seraya girdiğinizde o seranın evet güzel ve iyi bakımlı olduğunu size gösteren şeyler ne oluyor? Birincisi bitkinin önce şeyine bakarım. Yapraktaki rengine, bitkinin bana bakışına, bana gülüşüne bakarım. İkincisi seradaki işçiliğe bakarım. Ya işte girmişiz, işçilik düzgün, temiz, o yollarda her şey temiz ise. Üçüncüsü havalanmasına bakarım. Güneş ışığı alıp almadığına bakarım. Ondan sonra da üreticiyi yanıma çağırdığım zaman işte bir önceki geldiğimde yaptığım uygulamalar yapılmış mı yapılmamış mı? Bunları kontrol ederim. Daha sonra da meyvenin kalitesi. Zaten ağaç dili yok ama karşıdan bize gülümseyerek onu söyler. Bende şu eksiklik var ya da benim şu güneşimi almışım, suyumu almışım, yeterli besinimi almışım der. Meyve, çiçek veya vejetatif aksam olarak bunu dışarıya yansıtır. Ona göre de biz onun tespitini yaparız. Müşterimize de konuşuruz. Verdiğiniz bilgiler için ve sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu serayla ilgilenen Ramazan Uğurlu Bey ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Ramazan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biraz bu seradan bize bahseder misiniz? Bu sera 5000 metrekare, ekim dikimli. 4 yıldır bu tarihlerde dikim yapıyorum. Domates dikimi. Daha önce güzlük domates, altına kavun dikiyordum. Çeşitli sebeplerden dolayı böyle bir dikim tarihine yöneldim. Siz ne kadar zamandır tarım sektörüyle ilgileniyorsunuz? Ben yaklaşık 30 yıldır tarımla uğraşıyorum. Domatesten başka ürün de yetiştirdiniz mi yoksa hep domatesle mi ilgilendiniz? Kavun, domates. Kavun. Salatalık da yetiştirdim. O zaman galiba aralarında en güzel getirisi olan domates. Getirisinden ziyade işte biraz da işçiliği hoşumuza gidiyor bunun. Toplaması mesela 2 gün sonra toplasan bir şey olmuyor. Ama salatalığı günde toplaman lazım. Hastanı dinlemiyor, bayramını dinlemiyor. Ama bu hastan da olsa, cenazen de olsa işini yaptırmaya müsaade ediyor yani. Öyle bir şey var. Kaç yıldır domatesle çalışıyorsunuz? Aşağı yukarı 20 senedir domatesle çalışıyoruz. Domateste ne tarz kültürel işlemler oluyor? Bakımından biraz bahseder misiniz domatesin? Neler yapıyorsunuz sezon boyunca? Sezon boyunca işte diktikten sonra gübreleme başladı mıydı? Ağaç filizlenmeye başlıyor. Filizini alıyoruz. Ara yapraklarından havanın müsait olduğu zamanlarda ara yaprakları alınıyor. Dolaması derken ilaçlama, gübreleme bu tarz şeylerle sezonu bitirip gidiyoruz. Ne sıklıkla gübre veriyorsunuz? Şimdi hava şartlarına bağlı, toprağın su isteyişine bağlı gübre veriyoruz. Kışın mesela haftayı bulduğu zaman oluyor. Yağışlı oluyor. Hava nemini, toprak nemini kaybetmiyor. Ama yazın 4 güne bir gübre veriyoruz. Tabii damlama, sulama sistemi var. Genelde her suyla birlikte gübre verir misiniz yoksa farklı bir gübreleme zamanlamanız mı var? 2 gübre bir kalsiyum tavsiye ediliyor. Biz de o tavsiyelere uyuyoruz. Boş su vermemeye gayret ediyorum. Genelde gübreyle suluyorum. Genelde gübreyle Evet. sulama yapıyorsunuz. Üretimde yaşadığınız zorluklar var mı domateste? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? İşte hava koşulları etken olabiliyor. İşte zamanında ilaçlamasını yapmazsan hastalık olabiliyor. Ama takip ediyorsan işini fazla da bir zorluğu olmuyor yani. Değil mi? Düzenli takip Tabii, ve ilgilenme tabii. çok önemli. Toprağını güzel hazırlarsan, zamanında ilacını, gübrelemeni düzgün yaparsan fazla bir sorun yaşamıyorsun. Bu sene de kış biraz ağır geçti. Sizi olumsuz etkiledi mi? Soğukluğu havanın. Beni etkilemedi de ağaçları biraz etkiledi. Burada galiba ısıtma olarak kömür mü Yok, yağmurlama var. yapıyorsunuz? Yağmurlama Evet, sistemi yağmurlama var, sistemi. anladım. Burada Doktor Tarsa ürünleri de kullanılıyor bildiğim Evet. kadarıyla. Ne kadar süredir Doktor Tarsa ürünleri kullanıyorsunuz? Valla ben uzun zamandır kullanıyorum Doktor Tarsa'yı. Bu Teknofert'i kullanınca biraz daha memnuniyetim arttı. Kaliteli bir gübre olduğunu anladım. Arkadaş da onu tavsiye ediyor. Onu kullandım. 2 senedir aşağı yukarı Teknofert kullanıyorum. Burada ana gübreniz Teknofert Teknofert. anladığım kadarıyla. Baştan biraz ucuzlarla gidiyoruz da hava soğuyunca illaki kaliteye dönmek lazım. Değil mi? Onun için Teknofert de kaliteli olduğu için biz de ona dönüyoruz. Teknofert dışında başka Doktor Tarsa ürünleri kullanıyor musunuz? Mesela yaprak gübrelerinden hiç kullandığınız oluyor mu? Bak, İzelementini kullanıyorum. Bowman diye bir Hı hı. şey var, onu kullanıyorum. Speedfor'dan Evet, Bowman kullanıyorsunuz. Bunları kullanıyorum, başka kullanmadım. Genel anlamda bir danışmanlık alıyor musunuz burada? Danışman, Yani zirai, evet, bayilerimiz bayiden var. Onlardan da tabii onlar alıyorsunuz. gelip takip ediyorlar. Onların tavsiyelerine biz de uyuyoruz. O şekilde devam ettiriyoruz. Kaç yıldır böyle bir danışmanla birlikte çalışıyorsunuz? Şimdi buranın sistemi ayrıca danışman sistemi yok da Hı hı. kimden alışveriş yapıyorsan oranın ziraat mühendisi Genel olarak geliyor. 3 haftaya bir, 2 haftaya bir gelip
birinci su, ikinci su, üçüncü su bir gübreleme yazıyor. Hı hı. Biz de onlara uyup ona göre gübreleme yapıyoruz. Peki eskiden tamamen tek başınıza yetiştiricilik yapıyordunuz muhtemelen. Fark yaratıyor mu bir şekilde bir ziraat mühendisinden danışmanlık almak? Tabii illaki yapıyor. Kara düzen gitmek başka, dış gözüyle bakmak başka, bilir kişiyle Hı hı, gitmek başka. hı hı, anladım. Kılavuzsuz yola gider gibi oluyor öyle oldu muydu? Nereye gideceğini bilmiyorum, sağa mı Evet. sola mı, ama biz ne kadar da içinde gezerken bir şeyler göremesek de dıştan mühendis geldiği zaman bir eksikliğini illa görüyor yani. Belki biz de onu görmüşüzdür ama fark edememişizdir. Dıştan gelen daha iyi fark ediyor. Onun için dışarıdan bir mühendisin gelip Hı hı, yol göstermesi daha iyi oluyor. anladım. Domateste biraz kalite unsurlarından bize bahseder misiniz? Yani mesela nedir sizce kaliteyi gösteren domateste? Kaliteyi gösteren renk. Bir de kiprik güzel olacak. Çok dilimliyi sevmiyorlar. Yuvarlak olacak. Hı hı. Bunlar böyle. Şeklinin Tabii, düzgünlüğü şeklinin. olacak. Ramazan Bey, sohbetiniz için çok teşekkür ederim. size Bizi teşekkür burada ederim. ağırladığınız için. Ne demek? Sevgili seyirciler, bugün sohbetimizi Ramazan Bey'in ilgilendiği serada gerçekleştirdik. Bizi Facebook ve Instagram'da da takip etmeyi lütfen unutmayın. Teşekkürler.